Ben Doktor Neşe Türkmen, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Kozmetik jinekoloji adından da anlaşıldığı üzere kadınlarda genital bölgesinde fonksiyonel ya da görüntü itibariyle rahatsızlık uyandıran yapıların estetik olarak düzeltilmesi işlemidir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının genel olarak kadın anatomisi, kadın pelvis yapısı ve kadınların fonksiyonel bozukluklarına yönelik tedavi yıllardır süregelen bir olay. Fakat son yıllarda oldukça trend haline gelen genital estetik operasyonlar gündemde ve buradaki bu gündemde olma sebebi kadınların dış görüntüsüne ne kadar önem verdiğinin farkındalığın artmasıyla birlikte genital alanda da farkındalık artmış durumda. Adı her ne kadar kozmetik jinekoloji olarak geçse de sadece estetik olarak algılamamak gerekir. Çünkü estetik problemler aynı zamanda kişide sosyal olarak, psikolojik olarak ve cinsel işlevlerde de fonksiyonel bozukluklara sebep olabiliyor. Genital estetik operasyonlar ofis şartlarında, lokal anestezi altında ya da operasyonun tipine ve şekline göre genel anestezi altında yapılabilir. Aşırı sancılı adet görme, tıbbi adıyla dismenore adı altında tanımlanmaktadır. Dismenorenin iki sebebi vardır. Ya organik bir, patolojik bir rahatsızlıktan kaynaklanan, adet döneminde yaşanan şiddetli ağrılar ya da düzenli ovülasyonun olduğunu gösteren yumurtlamayla birlikte vücudumuzda doğal olarak salgılanan prostaglandin adı verilen bir takım salgı maddelerinin oluşturduğu rahim iç duvarındaki kasılmalara bağlı olarak oluşan ağrılar şeklindedir. Aşırı adet sancısı yani dismenoreyi ikiye ayırmak mümkündür. Primer dismenore ve sekonder dismenore olarak ele alınmaktadır. Primer dismenore daha çok erken yaşlarda, ergenlikten sonra başlayan ve genç kızların yaklaşık %50'sini etkileyen organik bir patolojinin bulunmadığı, genellikle adetten hemen önce başlayıp 48-72 saat içerisinde kendiliğinden düzelen ve ovülasyonla birlikte olan sancılı adet dönemidir. Burada organik bir patoloji yoktur. Genellikle sancı karın alt kısmında daha çok kramp şeklinde hissedilir. Sekonder dismenore ise daha ileri yaşlarda, 25-30'lu yaşlarda ortaya çıkan, genellikle bakıldığında kadınlarda organik bir patolojiye rastladığımız ve adet sancısı adetten önce, adete yakın dönemde, adet süresince ve adet sonrasında bile devam edebilen şiddetli ağrılar şeklindedir. Aşırı şiddetli adet sancılarına sebep olan en önemli patolojik hastalığımız endometriozis denilen kadınlarda özellikle de beyaz ırkta daha fazla karşımıza çıkan çikolata kisti, diğer adıyla yumurtalıkta oluşmuşsa çikolata kisti adını verdiğimiz patolojik bir durumdur. Burada kadınların rahim iç duvar dokusu yani endometriyumun rahim iç duvarı dışında, batın içinde, yumurtalıklarda ya da karın iç zarı dediğimiz peritona dahi yerleşerek her adet kanaması döneminde nasıl ki rahim içinde kanama olduğu gibi bu yerleşmiş olduğu bölgelerde kanamalara ve yapışıklıklara sebep olarak kadınlarda o dönemlerde şiddetli adet sancılarına sebep olmaktadır. Bunların haricinde yine miyomlar, yumurtalık kistleri, vajinal enfeksiyonlar, aşırı şiddetli adet sancılarına sebep olmaktadır. Dismenorenin tedavisi yine sebebe yöneliktir. Eğer ovülasyonla yani organik bir patoloji olmadan sadece düzenli yumurtlamayla birlikte her ay salgılanan bu prostaglandinlere bağlı olarak oluşan bir adet ağrısı ise bunları basit analjeziklerle, ağrı kesicilerle tedavi altına almaktayız. O dönemi daha konforlu bir şekilde atlatmaları için. Ayrıca yine sıcak kompres uygulamalar önerebiliriz. Bunun haricinde esas tedavi kısmına organik bir patoloji var ise ve bu da dismenoreye sebep oluyorsa
nedene yönelik tedavi planlamak gerekir. Örneğin endometriozis için gerek kapalı gerek açık yöntemle cerrahi müdahalelerle o endometriozis odaklarının temizlenmesi gerekmektedir. Yani medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri bu hususta mevcuttur. Adet ağrısından bahsetmişken antiparantez burada bir konuya da değinmek gerekirse genç kızlarımız ergenlik dönemine girdikten sonra 15-16 yaşına kadar hala adet görmemişse ve sancılı bir şekilde jinekoloğa başvurabilir. Buradaki organik patolojilerden bir tanesi de yine imperfore hymen dediğimiz kızlık zarının tamamen kapalı olmasına bağlı olarak her ay adet döneminde gerçekleşen vajinal kanamanın dışarıya akamamasına bağlı olarak rahim içinde ve batın içine doğru retrograd olarak geri bir akım sebebiyle oradaki oluşan inflamasyon ve baskı hissine bağlı kızlarda ortaya çıkan ağrıyı tariflemektedir. Aslında bu bir organik patolojidir. Kızlık zarı tamamen kapalıdır. Yine bunun tedavisi cerrahi olarak kızlık zarının açılıp oradaki kan ve ürünlerinin boşaltılmasını hedeflemekteyiz. 3 tip idrar kaçırma vardır. Birincisi stres tip idrar kaçırma. İkincisi sıkışma tarzı idrar kaçırma. Üçüncüsü de ikisinin birlikte olduğu mix tip dediğimiz idrar kaçırma problemidir. Stres tip idrar kaçırma problemi anatomik olarak oradaki üretra ve idrar torbası arasındaki açının pelvik taban bozukluklarına bağlı olarak değişmesi sebebiyle oluşmaktadır. Bu açı bozulduğunda normal anatomik pozisyon korunamadığından dolayı herhangi bir batın içi zorlanmalarda, kronik öksürük gibi, aşırı kilo ya da ağır kaldırma gibi durumlarda, akınma gibi durumlarda açı tamamen bozulduğundan dolayı idrar akışı kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmektedir. Sıkışma tipi idrar kaçırmada ise istemsizce ani mesanede aniden idrara sıkışma ve tuvalete yetişememe şeklinde urge incontinence dediğimiz idrar kaçırma olur. Buradaki sebepler daha çok nörolojik sebepler, mesane sinir uyarımındaki bozukluklara bağlı olabilir. Bir kadın gebe kalmadan önce ideal bir kiloda ve kronik bir rahatsızlığı varsa tedavi ile düzeltildikten sonra gebe kalması en doğru yaklaşım oluyor. Bu en çok karşılaştığımız problemlerden birisi de yine gebelik öncesi tip 1 diyabet dediğimiz şeker hastalığı kontrol altına alınması gerekiyor. Yine eşler arasında kan uyuşmazlığı açısından dikkatli olmak ve annede anemi yani kansızlık problemi ya da herhangi bir vitamin eksikliği açısından tetkikler yapılmakta. Organik bir patoloji var mı, yok mu? Gebeliğe engel bir durum var mı? Bu açıdan da yine kadınların jinekolojik muayenesi yapılır. Buna bağlı kadınlarda hormonal bir problem ya da işte yumurtlamaya engel bir durum var mı? Onu tespit ediyoruz. Ayrıca yine gebelik planlayan her kadına gebe kalmadan önce rahim ağzı kanser taraması açısından simir testini uyguluyoruz. Gebe kalmadan önce yapılan tetkikler gebe kaldıktan sonra anne ve bebek sağlığı açısından çok önemlidir. Oluşabilecek, gebelik süresince oluşabilecek herhangi bir komplikasyonu daha önceden fark etmiş olup buna önceden bir tedavi planlamayı hedeflemekteyiz. Mesela annede oluşabilecek hipertansiyon, şeker hastalığı ya da endokrin problemler önceden fark edilip buna bağlı önlemler alınmaktadır. Hücrelerde DNA ve genetik yapıyı etkileyen çok önemli bir vitamindir. Ayrıca yine kan hücrelerinin oluşmasında da etki mekanizması vardır. Bu sebeple
Hamile kadınlarda folik asit desteği önemlidir. Çünkü gelişmekte olan yeni bir embriyonun o dönemde DNA ve genetik yapısının düzenli bir şekilde olgunlaşıp gelişimine katkı sağlamaktadır. Folik asit gıdalarla da temin edilebilir, fakat kişilerin dengeli beslendiğinden ve folik asitten zengin gıdaları tüketip tüketmediğine dikkat edilemediğinden dolayı bu desteği uygun görmekteyiz. Serviks denilen rahim ağzı bölgesinde oluşan, tamamen neredeyse %100'e yakını HPV virüsüne bağlı gelişen bir jinekolojik kanser türüdür. HPV virüsü çok aşırı bulaşıcı bir virüstür. Burada HPV virüsünün rahim ağzı kanserine oluşum süresi uzun yılları alabilir. Yaklaşık 10-15 yıl içinde kansere dönüşse de bu kanser daha önceden tespit edilebilir ve önlenebilir bir kanserdir. Rahim ağzı kanserinin önlenmesi için yıllık kadınların jinekolojik muayene olması ve en az 3 yıl arayla pap smear testi yaptırması önerilmektedir. Genç kızlarımıza, yani 5 ila 26 yaş arasında aşılanma önermekteyiz. Bu HPV virüs tiplerine karşı oluşturulmuş 3 tip aşı bulunmaktadır. HPV virüsü oluşturduğu lezyona göre tedavi uygulanmaktadır. Eğer genital kondilom, yani genital sil oluşmuş ise bu durumda bulaşıcılık çok fazladır. Eşler arasında bulaşıcılık arttığından dolayı mutlaka tedavi önerilmektedir. Genital sil tedavisi koter ile yakılarak ya da dondurularak yapılabilir ya da cerrahi olarak çıkarılabilir. Medikal tedavisi de mevcuttur. HPV virüsünden korunmak için mutlaka eşlerin tek eşli olmaları, kondom kullanmaları ve bağışıklık sistemini güçlü tutmaları gerekmektedir. Hepinize sağlıklı ve neşeli günler dilerim.